Ölümle ilgili konuşacağım ve ölüm derken ölüm demeyeceğim, ölüm diyeceğim. Ve madde dünyasında ne kadar kaybolmuş olabilirsin ki bu bedenin ölmemesi üzerine çalışıyorsun. Yani nasıl bir kaybolmuşluk, nasıl bir sıyırmışlık, nasıl bir ruhsal boşluk, çok yazık. Bir insan alnına ben sığ bir insanım, ben egoya kapılmış durumdayım diye yazsa daha iyi yani. Biraz uyanın, biraz farkında olun arkadaşlar. Ölüm o kadar kötü bir şey değil. Yapay dünya gerçekliğine tehdit olacağı bir yere gidiyoruz gelecekte. Gelecekte o noktaya geldiğimiz zaman benim bu anıları olan insan olarak ölmem gerekecek. Ve kendi ölümsüzlüğünün tadını almış, kendi ölümsüzlüğünün farkında kişiler ölümden korkmaz. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün ölümle ilgili konuşacağım. Ve ölüm derken ölüm demeyeceğim, ölüm diyeceğim. Bildiğiniz her şeyi alt üst etmek benim görevlerimden biri biliyorsunuz. Bir rol model olarak sınırlarınızı zorlamak, zihninizdeki kalıpları un ufak etmek ve doğru bildiğiniz şeylerin yanlış, yanlış bildiğiniz şeylerin doğru olduğunu sizlere ispatlamak için buradayım. Çünkü hayat bir denge, yaşam içerisinde hiçbir şey doğru, hiçbir şey yanlış değil. Bizler nötr bir bilinçte olduğumuzda, hakikatle hizada olduğumuzda bunu görebiliyoruz. O yüzden de ölüm, biri öldü değil, öldü, ölüm diyeceğim. Çünkü ölüm 20. yüzyılda hastalıklı zihniyette olan, bir önceki videomda anlattığım kanserli kafa diyorum ben ona. Kanserli kafada olan ölmeyelim, yaşayalım, daha çok yaşayalım, daha çok yaşayalım, daha uzun yaşayalım diyenlerden farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Bu arada şöyle başlamak istiyorum videoya. Yani yaşama ne kadar anlam yüklemiş olabilirsin ve madde dünyasında ne kadar kaybolmuş olabilirsin ki bu bedenin ölmemesi üzerine çalışıyorsun. Yani nasıl bir kaybolmuşluk, nasıl bir sıyırmışlık, nasıl bir ruhsal boşluk, çok yazık. Yani beni şey derken duyuyorsunuz ya bazen böyle, yazık sadece parası var veya yazık sadece işi şirketi var. Yani şu anda işte Brian Johnson'la ilgili böyle söylediğimi duymuşsunuz ama Brian Johnson sadece bir örnek yani. Özellikle ona bir ok fırlatmıyorum aslında ama genel olarak şu anda ölmeyelim, daha uzun yaşayalım diyen bence değil, hakikatte tamamen sıyırmış. Çünkü bu benim düşüncem değil, zaten görülüyor yani. Hani tipine baksan anlıyorsun o tiplerin. Ve tüm spiritüel öğretilerde anlatılan maddeye kaybolmuş, putlara tapan, put bu biliyorsunuz, bu beden putun ta kendisi. Ölümlü olan beden, aslında bu beden yaşamıyor bile. Bu beden nefes aldığı müddetçe yaşıyor gibi gözüküyor. Nefes gitti mi bu bedene baktığında aslında bedenin gerçekliğine baktığımız zaman beden et ve kemik. Et ve kemikten oluşuyor. Yani beden kendi kendine yaşayan bir şey değil, içinde yaşam olan bir şey değil. Beden et ve kemik, yani aslında işte şu vazodan, bu koltuktan farklı bir şey değil. Bir süreliğine ben, yani izleyen bir ben var benden öte, can, rahimin içindeki Rahman, Yaradan, yaratılış, yaşam enerjisi, o Kirlian fotoğrafide gözüken canın kendisi bu bedende olduğu için sol, ruh, bilinç bir süreliğine yaşıyor gibi gözüküyor. Ve bilinç sonsuzken ve ruh sonsuzken ve ben ve benim hakikatim sonsuzken beden çok sonlu bir hakikat. Yani bakıldığı zaman milyarlarca yıllık, milyarlarca yüzyıllık bir evrenin içerisinde, bir kozmosun içerisinde 80, 90, 100 sene yaşıyormuş gibi gözüken küçücük bir partikülün 200 sene yaşasa ne olur, 300 sene yaşasa ne olur? Yani neyin peşindesiniz demek istiyorum bu insanlara. Ve ölümü hiç anlamadıkları, ruhsal tarafların hiç olmadığı, yani bir insan alnına ben sığ bir insanım, ben egoya kapılmış durumdayım diye yazsa daha iyi yani. Don't die demek çünkü. Ve bu kadar ölmeyelim, işte bence insanlar artık ölmeyecek, ölümsüzlük bulunacak deyip insanın ölümsüzlüğü peşinde koşmanın şirk koşmak olduğunu, tüm spiritüel öğretilerde anlatılan ölümlü olanı ölümsüzlüğe götürme çabasının aslında ruhsallıkta en sığ seviye olduğunu
Bütün spiritüel öğretilerde anlatılan maddeye, egoya kaybolmuşluk olduğunu, hiçbir şeyden haberi olmayan, zavallı, bilinci kapalı ve at gözlükleriyle hayata bakan küçücük bir aklı olan, o bildiği de kendine yetmeyen insanlar olduğunu yani görmek için alim olmaya gerek yok. Birazcık bir spiritüel derinliğin olsa bunu görüyorsun zaten, oradaki sıyırmışlığı. Çok yazık gözüyle bakıyorum. Tüm samimi bir şekilde tüm bu yaşama yüklenen anlama, uzun yaşayalım çabasına çok zavallı bir çaba olarak bakıyorum. Çok cahilce bir çaba olarak bakıyorum. Çok cahilce olduğunu görüyorum ve buradan sizlere sesleniyorum. Biraz uyanın, biraz farkında olun arkadaşlar. Ölüm o kadar kötü bir şey değil. Vücudumuzda nasıl vücudun sağlıklı kalması için bazı hücrelerin ölmesi gerekiyorsa, nasıl ölemeyen hücreler tümöre, kansere dönüşüyorsa, zihnimizde de bazı fikirlerin ölüyor olması, yeni kalmak için, dinç kalmak için çok önemli. Doğru bildiklerimizi vazgeçip yanlış diyor biliyor olmamız, fikir değiştiriyor olmamız, ölebiliyor olmak, her nefes alış yaşamak, her nefes veriş bir ölüm aslında. Teslim olabiliyor olmak, ölümün güzelliğini görüyor olmak, bedenin ölümünün, bedenin doğumu kadar kıymetli olduğunu, bu dünyadaki insanlar bir düşünün, hiç kimse ölmeseydi bu dünyanın nereye dönüşeceğini, yani nasıl bir çöplük olacağını, delirdik herhalde yani. Düşünün mesela şu anda diyelim ki ölümsüzlük bulundu ve insanlar ölmüyor. Sadece doğuyor ama ölmüyor. Sadece doğuyor. Yani acayip bir yaratığa dönüşüyor herhalde dünya sonunda. Yani düşünsenize, dünyanın üstünün, yani bundan bir 100 yıl sonra hiç ölümün olmadığı yerde, bütün insanların yaşadığı yerde artık herhalde trilyonlarca insanın olduğu ve yerkürenin nefes alamadığı, yani iğrenç bir şeyden bahsediyoruz. Ve ayrıca şunun da altını çizmek istiyorum. Ölümle ilgili daha önce de birkaç video çekmiştim. Bir neslin ölemiyor olması yeni nesil için çok büyük bir problem. Mesela ben bunu şu anda artık 50 yaşına gelmiş bir kadın olarak, küçük kızım 15 yaşında. Mesela onun düşünce şekli, yaşam alışkanlığı, hayata bakış açısı tam olarak benim kavradığım bir şey değil ve benim bakış açım ve deneyimim de onun kavradığı bir şey değil. Ve dünya öyle bir yere gidiyor ki benim deneyimime dünyanın hiç ihtiyacı olmayan bir noktaya gelecek. Neden bahsediyorum? Şöyle anlatayım size. Örneğin benim kızım şu anda 15 yaşında. Çocukluğundan beri, çok küçük yaştan beri, onun hayatında doğduğu günden beri, öyle diyeyim, onun hayatında internet var. Şimdi ben internete doğmadım. Ben doğduğum zaman böyle bir internet yoktu. Ben doğduğumda yapay zeka yoktu. Ben doğduğumda sosyal medya yoktu. Dolayısıyla artificial bir dünya, yani cep telefonunun içindeki, bilgisayarın içindeki dünya ben doğduğumda yoktu. Ben belli bir yaşa geldikten sonra, ben 20'li yaşlardayken işte internet başladı, 20'li yaşların sonlarında platformlar olmaya başladı falan filan. Şimdi benim dünya deneyimimde internetin olmadığı, yapay zekanın olmadığı, bilgisayarla gidilen dünyanın olmadığı bir deneyim var. Buraya kadar takip edin iyice. 15 yaşındaki kızımda bu yok. Ve 15 yaşındaki kızımla bir davranış bilimci olarak böyle ona belli testler yapıp, belli böyle kendi merakımdan, çünkü insanlar, benim merakım insanlar, biliyorsunuz. İnsanı anlamak, insan düşünce şekli, nereye gidiyoruz, neredeyiz, bu benim ilgi alanım. O yüzden de böyle eşime, çocuklarıma, yakın arkadaşlarıma böyle derin sorular sormak da benim çok alışılmış bir şey yani. Hani gündelik konuşmalar içerisinde benden böyle bir anda, peki bu konuda böyle böyle ne düşünüyorsun? Peki geçmişinde şunu yaşadın, o zaman bunu yaşadın, sonra bu demek, sonra bunu nasıl algılıyorsun? Peki orada nasıl algılıyorsun? Bununla ilgili hislerin ne? Bunlar benim normal gündelik konuşmalarım. Bu gündelik konuşmalar içerisinde kızımla böyle küçük bir röportaj gibi bir şey yaptım ve sonucunda şunu öğrendim. 15 yaşındaki kızım, örneğin Roblox diye bir platform var biliyorsunuz ve 4-5 yaşından beri o platformda oynuyor ve o platformun içerisinde kendine artificial, tamamen bu dünyadan, 3 boyutlu dünyadan farklı yapay dünyalar yaratıyorlar. İşte orada bir evi var, orada arkadaşları var, orada küçük bir karakteri var, işte orada bir tane avatarı var, o avatarla oraları geziniyor, işte evden eve gidiyor, sinemaya gidiyor, arkadaşlarıyla buluşuyor. Yani bir
yapay dünyası var ve çocukluğundan beri o yapay dünyada vakit geçiriyor. Ve sonuçta ben kızımla bu röportajı yaptıktan sonra, tabii şimdi değil, bunu işte 7-8 yaşındaydı bu röportajı yaptığımda, eminim de böyle devam ediyor şu anda. Hatta şu anda da bence sosyal medya ile ilgili böyle bir algıları var yeni nesil çocukların. Kızımın kendi odasından, yatak odasından salona, evin salonuna gelmesiyle kendi yatak odasında o yapay dünyaya giriş yapmasının algısında hiçbir fark olmadığını öğrendim. Bakın, bu özellikle de benim yaş grubum için ve şu anda bu videoyu izleyenlerin çoğunluğu muhtemelen, eğer yapay dünyaya doğduğunuz gün internete ve doğduğunuz gün yapay bir dünyanın varlığına doğmadıysanız bunu anlamakta çok zorlanıyor olabilirsiniz. Bu şey gibi, yani mesela ben doğduğum günden itibaren bakkal diye bir şey var ve bakkal hala var. Ve o yüzden de yani bakkalın varlığını ben biliyorum. Belki benden 100 sene önce doğmuşların hayatında bir bakkal yoktu ve bakkal sonradan hayatlarına girdiği için o konsepte onlar sonradan adapte oldular. Şimdi internete, yapay dünyaya biz adapte olduk ve bilincimizde o yapay dünyanın olmadığı bir dönem var ve bunlar bizim hafızamızda ve bunlar bizim anımızda. Çok iyi dinleyin şimdi. Teknoloji dünyasında olduğum için, AI ve AI'daki gelişimi, yapay zekayı takip ettiğim için ve olayın kalbinde olduğum için. Yapay zeka öyle bir yere gidiyor ki ve yapay dünya öyle bir yere gidiyor ki bizim dünyamızın artık bizim bildiğimiz, yani yapayın olmadığı dünya realitesinin olamayacağı bir yere gidiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Benim yapay dünyanın olmadığı dünyadaki, henüz yapay dünya ve internet çağı ve teknoloji başlamadan önceki anılarımın toksin olacağı ve yapay dünya gerçekliğine tehdit olacağı bir yere gidiyoruz gelecekte. Gelecekte o noktaya geldiğimiz zaman benim bu anıları olan insan olarak ölmem gerekecek. Ve aynı şekilde her dönem bir önceki dönemin sahip olduğu anıların ve hafızaların artık yeni döneme, insanlığın gelişimine ve dünyanın gelişimine toksin teşkil ettiği, aynen vücudumuzda ölmeyen hücrelerin tümöre dönüştüğü, tümöre dönüşeceği bir realite var, bir gerçeklik var, bir hakikat var. Eğer bugünkü benim yaş grubum, bir önceki yaş grubu ölmüyor olursa bundan 100 sene sonra biz tümörlü insanlardan bahsediyoruz. Muhtemelen Michael Jackson'ın kliplerindeki o Thriller'daki tipler sokakta olacak yani. Çünkü tümöre dönüşecek demek bu yani. Hani belli bir artık toksine dönüşen ve artık gerekliliği kalmayan bir insan grubunun devam edecek olması bir kabus yani. Bunu düşünüyor olmak bile bir manyaklık ve bir delilik. Bunu söyledikten sonra tekrar kızıma dönersek, şu an belki aklınız almıyor ama bunu düşünün. Yani şu anda ki nesil 2010'lu mesela benim kızım. 2010'da doğan nesil yapay dünyanın olmayışını bilmiyor. Dolayısıyla onlar için yapay dünya, artificial dünya, yapay zeka, yapay dünya, internet evinin salonundan farksız ve biz öyle bir dünya gerçekliğine gidiyoruz ki gerçekten evimizin salonuyla yapay dünyanın birleşeceği bir yere gidiyoruz. Bunu benim görmeyeceğimin kesin olduğu da bir yere gidiyoruz. Çünkü oraya vardığımızda artık bana ve benim hayat deneyimlerime ihtiyaç kalmayacak ve onun da ölüyor olması dünyayı bir sonraki seviyeye taşıyacak. O yüzden de iyi ki ölüyoruz, iyi ki öleceğiz. Bir neslin ölüyor olması kutlanılacak bir şey. Ölüyor olmak kaçınılacak bir şey değil. Ölüyor olmaktan kaçanlar egosuna çok anlam yüklemiş insanlar. Ölüyor olmaktan kaçanlar manevi derinliği ne yazık ki olmayan insanlar. Dünyayı gerçek yapmaya çalışanlar, dünyayı gerçek olarak algılayanlar,
ruhsal derinliği olmadığı için ve ruhsal tatmini bulamadığı için bedensel hazlar peşinde koşanlar, bedensel hazlara kapılmış durumdalar, maddeye aldanmış durumdalar, maddede kaybolmuş durumdalar. O yüzden yönetilemez madness bir takım davranışlar içindeler ve bu madness'ın, bu çılgınlığın, bu deliliğin hani son noktası, o deliğin de son noktası işte her gün, bütün gün Don't Die ekolü incelediyseniz bütün gününü beden ölmesin diye harcayanlar. Çok yazık, dediğim gibi çok cahilce buluyorum bunu. Hakiki beyanız bu değil arkadaşlar ve bu hiç beyanız değil, bu tamamen delilik ve birlikte izleyeceğiz ama buraya böyle bir not olarak bırakmış olayım. Nasıl ki şu anda manyakça hayatta kalalım, hayatta kalalım diyenler kalbini zorluyor, bedenini zorluyor, teknolojiyle birlikte yaş alırken kendini zorluyorsa, bu zorlama devam ettiğinde çok büyük hastalıklar, çok büyük acılar bu insanları bekliyor. Hep beraber izleyeceğiz ve bu Don't Die ekolünün başındaki kişi, onu takip eden kişiler, longevity, ölmeyelim, hep sağlıklı, genç kalalım özellikle. Yani hani longevity, sağlıklı yaş almak başka bir şey, sağlıklı olmak, well olmak ve dediğim gibi total wellness ve holistik wellness başka bir şey. Genç kalalım kafası başka bir şey, ölmeyelim kafası başka bir şey. O delilik birazcık. O kafaya girdiğinizde hastalanacağınızı anlayın. Hakiki wellness'ın başka bir şey olduğunu anlayın. Bunu anlatmak için buradayım. Bir önceki videomda dediğim gibi daha da wellness anlatacağım. Zaten Wellum Zone'u bu yüzden kuruyorum. Çünkü wellness'ı anlatanlar, insanları wellness'a yönlendirenlerin kendisi daha well değil, kendisi iyi değil. O yüzden de kendisi iyi olan, yaşam kadar ölümün faydalı olduğunu bilen, insanları sadece yaşama değil, gelin biraz da ölelim ya, biraz da ölümü tadalım diyerek nefes seanslarına, meditasyona, spiritüel pratiklere yönlendiren hakiki wellness uzmanlarına ihtiyacı var. Holistik wellness uzmanlarına ihtiyacı var dünyanın. İşte Wellum Zone'da bu uzmanların bulunduğu yer zaten. Wellum Zone'da kapıdan içeri girdiğiniz andan itibaren yaşamla bağınızı kesiyor olacağız. Bir mabete giriyor olacaksınız. Cep telefonunuzu, teknolojik bütün aletleri bırakıyor olacaksınız. Doğanın içerisinde kuş sesleriyle tamamen içinize dönerek, bol sessiz vakit geçirerek, bol meditasyon yaparak, nefes seansları, bol ölerek, ölümün güzelliğini anlayarak, öldükçe, teslim oldukça, yaşama yüklediğiniz anlamlardan özgürleştikçe nasıl iyileştiğinizi, nasıl ışıldadığınızı fark ettiğiniz, nasıl içe döndükçe, içsel mabedinizi keşfettikçe, ruhsal tatmini buldukça, nasıl fiziksel, duygusal, mental iyi olduğunuzu fark edeceğiniz, ışıldayacağınız ve gerçek wellness'ta sağlıklı, iyi, dinç bir şekilde yaşayacağınız ve en önemlisi mutlu bir şekilde hayatınıza tatmin olmuş ve mutlu bir şekilde. Bütün bunlara tatminsiz insanların arayışlarına ihtiyacınız olmayacak. Tatmin olmuş şekilde yaşamınızın bütün alanlarında ilerleyerek ailenizle, çocuklarınızla, sevdiklerinizle, dostlarınızla, dostluğun önemini anlayarak, kardeşliğin önemini anlayarak bütün bunlara, işte bütün o botokslara, dolgulara, bütün o supplementlara, haplara, bu çılgınlığa ihtiyacımız olmadığını, doğamızla uyumlu olduğumuz zaman, mutlu ve huzurlu olduğumuz zaman aslında sağlıklı olduğumuzu, olabildiğimizi, iyiyiz halinde olmanın, huzur, dinginliğin hakiki sağlık olduğunu anladığınız bir yaşama sizi davet ediyor olacağız. Ölmek harika, ölüyor olmak harika. Ben kendi adıma can atıyorum. Ve can atıyorsan zaten sağlıklı ve uzun yaşıyorsun. O yüzden longevity'nin aslında ana kuralı ölüme can atmak. Eğer ölüme can atıyorsan, teslimiyete can atıyorsan, eğer ölmeden önce ölmüşsen zaten çok well yaşıyorsun. Çünkü içsel well, yani içerideki kuyuyu buldun. Tatminin doruklarındasın. Artık bedene anlam yüklemiyorsun. Dünyaya anlam yüklemiyorsun. Dünyadan özgürsün. Egodan özgürsün. Sonsuzlukla bir bütünsün. Ancak ve bu yayını da şöyle bitirmek istiyorum. Üzerinde düşünmeniz için bir cümle atacağım ortaya. Ancak arkadaşlar kendi ölümsüzlüğünü tatmış, ölmeden önce ölmüş ve kendi ölümsüzlüğünün tadını almış, kendi ölümsüzlüğünün farkında kişiler ölümden korkmaz ve ölüme negatif anlam yüklemez. Kendi ölümsüzlüğünün farkında olsaydı sevgili Brian Johnson ve gibiler ölmeyelim, beden ölmesin diye
saçma bir şeyin peşinde koşmazlardı. Sonsuzluktan o kadar haberleri yok. Kendi sonsuzluklarına o kadar ulaşamamışlar ki sonlu olan bir şeyi sonsuzluğa taşımaya çalışıyorlar. Çok acıklı bir durum. Hep beraber izleyeceğiz onlara ve onlar gibilere ne olacağını. Biz ustalık yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Ustalaşmaya devam edeceğiz. İçsel kuyumuzu bulup sonsuzluğumuzla bağlantıda kalarak ölüme can atıyor olacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.